Merhaba sevgili akrepler. Ağustos ayı burç yorumları ile beraberiz. Evet, bu ayda bakalım sizlere neler getirecek. Şimdi Ağustos'ta en önemli olay tabii ki Merkür'ün geri hareketi. Merkür'ün geri hareketiyle ilgili bir video çektim. Onu da yayınlayacağım. O şekilde takip edebilirsiniz. Merkür'ün bu geri hareketi biraz etkili bir hareket olacak ve gölgeli ayın dördünde başlıyor. Gölgeli dediğimiz dönemi de Merkür'ün 10 gün öncesinden neredeyse başladı ve inanın beni de gördüğünüz üzere sadece kendi görüntüm olmadan bunu çekmeye zorladı. Günlerdir ben bununla uğraşıyorum. Ne kadar Merkür gerilemesinde olacak şey varsa oldu. Sistem çöktü dünyada biliyorsunuz. Onları da takip edersiniz. Şimdi bu ayı şeyle başlatacağız. Onunda ayın dördün ile başlatacağım. Çünkü ayın dördünde bir yeni ay ve biz akreplerin de 10. evinde yani kariyer sosyal statü evinde olan bir yeni ayla başlayacağız. Şimdi bu önemli bizim için. Neden? Bir yenilik demek, bir kapının açılması demek. Kapıdan içeri girdik, olay sonuçlandı demek değil. Bir yenilik demek iş hayatında ve Aslan Burcu'nda olması da bir yönetsel bir durumu, böyle bir kurumsal bir yapıyı biraz anlatıyor. Bir yenilikle ayın dördünde başlayacağız ve aynı günde Merkür durağan halinde olduğu için Başak Burcu'nda ve bu bulunduğu alanda Başak Burcu'nun olduğu alanda biz yükselen akreplerin arkadaşlık, dost, network dediğimiz alanına geliyor. Şimdi Başak zaten dost burç ve Merkür burada gerilerken bize eski dostları, eski arkadaşları getirecektir. Eski olayları gündeme getirecektir ve aynen hemen aynı günde Venüs Aslan burcundan Başak burcuna geçiyor. Demek ki ayın dördünden itibaren sosyalleşeceğimiz ve bu sosyalleşmenin içerisinde iş hayatı ve sosyal statümüzle ilgili olan kişilerin de olduğu keyifli ama ağırlıklı konuşarak veya işle ilgili işler yaparak geçireceğimiz bir dönem. Eski konular gündeme gelecek. Burada özellikle mesela bir iş başvurusunda bulundunuz. Size geri dönüş oldu olumsuz ama bunun olumlu olması yani tekrar aynı işin sıkıntılı olan bir işin çözülme zamanı da olabilir. Bu Merkür'ün geri gidişiyle beraber yani bir iş için gittik, konuştuk, yaptık ama bize bir geri dönüş olmadı. Bu süreçte bir geri dönüş olabilir. Geçmişte çözülmeyen işler, yarım kalan işlerinde çözüleceği bir zaman. O yüzden burayı ben pozitif olarak değerlendiriyorum sevgili akrepler. Sonra ayın yedisinde Venüs ve Merkür bir arada. Zaten bu o toplantının birlikte olmanın daha fazla olacağını anlatan bir süreç oluyor. Ayın 13'ünde de Mars ve Jüpiter'in bir birlikteliği var. Başkalarından gelen maddi kaynakları anlatıyor. Fakat bu Satürn'le de zor bir açıda olduğu için burada başkalarından beklediğimiz paralar var ise burada gecikme olabilir, burada bir sıkıntı olabilir. Bu tür olaylarda biraz sıkıntılı geçirebiliriz. Bunu da unut, unutmayalım. Her ne kadar Jüpiter burada bize şans getirse de e, Satürn'le olan konumu bize bazı gecikmeleri, bazı sorumlulukları da getirecektir. Ve Mars burada İkizler Burcu'nda biraz da bize para harcatabilir başkaları için. Ayın 15'inde e, Merkür Aslan Burcu'nda retro hareketine de devam ediyor. Yani Aslan'a geçmiş oluyor. Şimdi işte burada bu
geçmişteki işlerle ilgili veya geçmişte çalıştığımız kişilerle bir araya gelerek yine iş yapmak gibi konular gündemde olabilir. Ayın 19'undaysa bu ayın dolunayı var. Biliyorsunuz bir ayı anlatırken dolunay ve yeni ay ve dolunayla anlatıyoruz bizler. Ayın 19'undaki dolunayda 27 derecede, Kova burcunun 27 derecesinde olacak. Bu da aile ve işi bağlayan bir konu olacağını söylüyor. Burada bir tamamlanma. Yani aileyle ilgili örnek işte birlikte oldunuz bir süre. Fakat orada artık yollarınız ayrıldı. Bir karar verme. Eylül'den itibaren ki süreçte aile ve işi bağlayan bir karar verme sürecinden bahsediyor. Ve ayın 22'sinde Mars ve Venüs'ün bir kare açısı var. Mars burada Venüs'e kare yaptığı zaman burası para ve network alanı olduğu için bir para harcama, kendi network'ümüz için veya arkadaşlarımızla o birliktelik için bir para harcama gibi bir durumumuz olabilir. Bu da bize biraz kriz yaratabilir. Ayın 28'inde de Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Tabii ki Başak destekleyici bir burç olduğu için bizler için toprak burcu. Konumuzu bu yeni açılan işten ve business'tan biraz daha buradan para kazanmaya, burada kendimizi biraz daha toplum içerisinde göstermemize sebep olacaktır. Ayın 28'inde yine Merkür geri hareketini bitiriyor. Ancak bunu Eylül'ün ilk haftasına kadar da gölgeli halinde devam ettirmek lazım. Bu aksilikler, gecikmeler tamamlanmış olur ama dediğim gibi bir hafta daha buraya lütfen süre verin. Ayın 29'unda da Venüs Terazi burcuna geçecek. Şimdi Venüs Teraziye geçtiği zaman biraz rahat edeceğiz. Terazinin sevdiği bir alan. Hem burç olarak hem Venüs'ün sevdiği bir alan. Hem burç olarak hem de e, ev olarak. Burada mutlaka Venüs bize geçmişten güzel ilişkileri, belki biraz maddi anlamda para getirebilir. Biraz sadece o network halimizden kendi içimize döndüğümüz bir hale geçebilir. Sadece lütfen unutmayın, Venüs geçer geçmez de Neptün'le bir karşıt açı yapacak. Bu da özellikle aşk hayatında gizli bir şeyler yaşamamak gerektiğini ve aynı zamanda karşımıza gelen yeni kişilere dikkat etmemiz gerektiğini, bunların bazen bizleri aldatan enerjilerle veya yanlış yönlendiren enerjilerle dolu olabileceğini gösteriyor. O yüzden yapılan alışverişlerde, duygusal ilişkilerde yanılgılara karşı açık olmamız gerektiğini söyleyebilirim sevgili akrepler. Evet, hepinize güzel ve keyifli bir ay diliyorum. Merak etmeyin, çok büyük sorun yok ama ufak tefek şeylerle tabii ki uğraşmak zorunda kalacağız. Hepimize keyifli, güzel bir ay ve güzel zamanlar olsun. Sevgiler.